Türkiye'de mafyaların Zazalardan çıktığı algısı hakkında ne düşünüyorsun? Zaza aşiretleri arasında kavgalar var mı? Bir Zaza olarak Kürtler tarafından asimile edildiğini düşünüyor musun? Kürtler 40 yıldır Zazaları asimile ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş günden günümüze kadar maalesef Zazalar üvey evlat muamelesi görmektedirler. Soramazsın yeni bölümünde Murat Bukan'la birlikteyiz. Murat Bukan bir Zaza. Merhaba Murat. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. İzleyicilerimizin sordukları soruları cevaplamaya hazır mısın? Hazırım. Biraz kendinden bahseder misin? Murat Bukan, Bingöllü, Zaza Dernekleri Federasyonu Genel Başkanıyım. Zaza kime denir? Zaza bir millet, bir halk. Zazalar tarihin antik döneminden günümüze kadar Dicle ve Fırat Havzası, Zagros etekleri ve Gilan, Deylemistan bölgesi, yani bugünkü İran'ın güney Hazar Denizi kıyısında varlığını sürdüren bir millet. Zaza kelimesinin tarihçesi nedir? Antik dönemden bugünümüze özellikle halkın bildiği dilden söylemek gerekiyorsa Sümerler, Asurlar, Pers İmparatorluğu döneminden günümüze kadar birçok tarihçede Zaza kelimesiyle karşılaşıyoruz. Özellikle milattan önce 520'li yıllarda Pers Ahameni Kralı 1. Darius döneminde yazılan taş yazıta günümüzde İran coğrafyasında kalan bölgede Dicle Fırat Havzası'ndan bahsederken Zazana bölgesinden bahseder. Yine Sümerler döneminde antik çalışmalarında Zazanina tapınağı, 3 tane tapınak çıkıyor. Bu ve buna benzer birçok örnekleme var. Dicle Fırat Havzası bugünkü Türkiye coğrafyasında Zazaların hala bugün bile mesken tuttuğu bu coğrafyada tarih boyunca bu bölgenin ismi Zazana ve Zazaların bu coğrafyada hala yaşadığını gösteriyor. Zaza tarihçesinin antik dönemden günümüze kadar hala geldiğini gösteriyor. Zazalarla Alevilerin bir bağı var mı? Elbette var. Zaza nüfusunun yarısına yakını Alevidir, yarısına yakını Sünnidir. Mezhepsel olarak genelde Alevi ve Sunni diye ayrılırlar Zazalar. Hatta şöyle bir şey de söylemek doğru olur sanırım. Zazalar Ehl-i Beyt kolundan gelme sebebi de Kerbela olayında Hazreti Ali evlatları Zazaların ana yurtlarından Deylemistan'a sığındılar. Zazalar Hazreti Ali evlatlarına sahip çıkmışlardır ve o tarihte Ehl-i Beyt kolu üzerinden Müslümanlığı seçmişlerdir. Yani doğru soru şu: Zazaların nüfusunun %50'ye yakını Alevi, %50'ye yakını Sünnidir. Türkiye'de mafyaların Zazalardan çıktığı algısı hakkında ne düşünüyorsun? Galiba doğru. Bu da biraz karakterize meselesidir. Tarih sayfasında da Zazalarla ilgili geniş bir anlatım şunu söyler: Zazaların cesur, yürekli, savaşçı ve inatçı olduğu öne çıkıyor. Bu hem Osmanlı kaynaklarında hem de ondan önceki kaynaklarda Zaza halkını tarif ederken karakterize olarak bunu öne sürüyorlar. Bir dipnot: Zazaların yaşadığı coğrafyaya baktığımızda sert coğrafyada yaşarlar. Sulak, meşe ağacı ve keçi. Sanırım burada biraz da keçi inadı, meşe ağacının sertliğinin bileşimi Zaza halkının karakterize yapısını oluşturuyor. Zaza aşiretleri arasında kavgalar var mı? Elbette ki vardır ama günümüzden ziyade eski. Biliyorsunuz, malumunuz, artık 2021 yılında birçok şey değişti. Dünya değişiyor, Zazalar da değişiyor. Zazalarda aşiret yapısı güçlüdür, birbirine bağlıdır. Silsile şöyle devam eder: eğer dışarıdan bir saldırı olduğunda Zaza aşiretleri kendi aralarında küs olsalar dahi o küslüğü kaldırıp hemen birleşip derhal acil kararlar alırlar. Ve en sonunda bölgede Alevilerde Seyit, Sunnilerde Şeyh dediğimiz kişileri alırlar. Onlarla beraber bir karar alınır ve o karar uygulanır. Bu bütün aşiretler için geçerlidir. Belki Türkiye'nin en büyük aşiretleri Zazalardan oluşmakta. Özellikle Osmanlı öncesi Bermeki aşireti coğrafyaya uzun yıllar hükmetmiş en büyük aşirettir. Bu Bermeki aşiretinin alt kollarında işte bugün günümüzde sizler de sosyal medyada çok denk gelmişsinizdir: Bucak aşireti, Kırvar aşireti, Az aşireti, Zıktı aşireti, Kasıman aşireti gibi çok büyük aşiretler veya bugün bile Türkiye'ye yön veren aşiretlerdir. Ama maalesef bu aşiretler de artık kendi o özelliklerini, temel taşlarını kaybetmekle karşı karşıyadır. Zazaların ayrı bir devlet kurma hayali ya da isteği var mı?
Böyle bir istek asla yoktur. Olmaz, olamaz da. Benim ülkem belli, devletim belli. Ben kendi ülkemde herkes kadar bağımsız, özgür yaşamak istiyorum. Bugün Türkiye kamuoyunda bir yanlış bilinen Zazalarla ilgili o kadar kirli bilgiler var ki PKK başta olmak üzere Kürtçü zihniyetçiler ve farklı örgütler Zazalar hakkında Türkiye kamuoyuna sunulan bütün o yanlış bilgileri düzeltme ve kendi aidiyetimizi, kendi dilimizi, kültürümüzü yaşatmak ve Zazalarla ilgili tarihsel gerçekleri kamuoyuna paylaşmak haricinde hiçbir farklı düşüncemiz yoktur, olmaz, olamaz da. Biz tam tersine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütünlüğünden yana, hatta daha ileri gidip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde farklı sebeplerden dolayı kardeşlik hukukunun bittiğini, biz bu biten kardeşlik hukukunu tesis etmek için yeni köprüler kurma vazifesini yüklenmiş ve bu misyonda yola devam ediyoruz. Ben inanıyorum Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kaybolmayla karşı karşıya kalan kardeşlik hukukunu Zaza toplumu kuracağı köprülerle tesis edecektir. Bizim Hakkari'den Edirne'ye, bu coğrafyaya kardeşlik getirmekten öte başka bir düşüncemiz yoktur. Zaza milletinin Türkiye'deki başkenti sence neresi? Zaza milletinin Türkiye'deki başkenti diye bir başkent yoktur. Birçok başkenti vardır. Dersim'de başkenttir, Erzincan'da, Bingöl'de, Elazığ'da, Siverek'te, Diyarbakır'da, Bitlis'te. Yani Zazaların her tarafı başkenttir. Bizim böyle bir başkent gibi bir beklenti içerisinde değiliz. Hakkari de bizim için önemli bir şehirdir. Edirne de önemli bir şehirdir. Bir kere Türkiye kamuoyu başkent olarak Ankara ilan etmiştir. Bizim için tek bir başkent vardır, Ankara'dır. Ötesi sadece ve sadece coğrafik olarak önemsediğimiz Zazaların toplu yaşadığı demin saydığım illerdir. Bizim düşüncemizde başkent tabiri yok. Ankara tekçi başkentimizdir. Zazaların tarihteki ataları kim? Zazaların tarihteki ataları Sasani İmparatorluğu dememiz galiba kamuoyuna vereceğimiz en doğru cevap olur. Sasani İmparatorluğu 480 yıl boyunca bu coğrafya hükmetmiş. İran merkezli, bugün Orta Doğu, Türkiye'nin Fırat Dicle Havzası ve Afganistan coğrafyasına 480 yıl boyunca hükmetmiş bir imparatorluktur. Bu hususta özellikle yabancı bilim insanları başta olmak üzere Türkiye'de de Sayın Murat Bardakçı, Sayın Teoman Durali TRT 2'de yayınlanan bir programda da açık net bir şekilde dile getirmişlerdir ki Sasani İmparatorluğu'nun asil halkı Zaza halkıdır. Yani kurucuları Zaza halkıdır. Sasani döneminin resmi dili de Zazaca diliydi. Sasani İmparatorluğu Zazaların kurduğu en büyük imparatorluktu. Deylemistan kökenli bir halk olduğunu söylememiz galiba bu soru için yeterlidir. Zaza gençleri geçmişlerini biliyorlar mı? Maalesef yanlış biliyorlar. Başta PKK, Kürtçü zihniyet olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de özellikle sol kimlikli veya kripto güçlerinin son 100 yıldır Zazalarla ilgili kamuoyuna sunduğu çok kirli bilgiler vardır. Zaza gençlerimiz Zazaları bu şekil biliyorlar. Bundan kaynaklı da başta PKK olmak üzere birçok terör örgütü Zaza gençlerini yıllarca kendilerini tanımadıkları için onların sunduğunu doğru kabul edip onlara katılıyor ve onlara destek veriyorlar. Şöyle bir örnek vermek gerekirse 1978 yılında Diyarbakır nüfusunun %61'i kendini Zaza, konuştukları dil Zazaca demişlerdir. 2008 yılında yine UNESCO'nun raporlarına göre Diyarbakır nüfusunun %11'i kendine Zaza, konuştuğu dil Zazaca olarak sunmuşlardır. Bu bile 30 yıl içerisinde Zaza gençlerinin nereden nereye geldiğinin noktasıdır. Yani kendi öz benliğinden, aidiyetlerinden, dillerinden, yanlış bilgi aktarımından dolayı kaybetmiş noktaya gelmişlerdir. Biz de zaten birinci amacımız Zaza gerçeğini, Zaza realitesini, Zaza aidiyetini, tarihini kamuoyuna sunmak ve gençlerimizi bir av olarak gören bu örgütlerin sadece PKK değil, İŞİD başta olmak üzere birçok örgütün Zazalarla ilgili bu yanlış bilgileri kullanıp Zaza gençlerimizi bu doğrultuda kullanmasına son vermek, kendi özlerine dönmek, kendi aidiyetleri, diline, kültürüne sahip çıkmayı istiyoruz. Umarım bu son dönemki çalışmalarda bunu kısmen de olsa başardık. Umarım sizlerin de desteğiyle tamamen bu konuda başarılı oluruz.
Zazaların kendilerine ait örf adetleri var mı? Bütün halklar gibi, bütün farklı topluluklar gibi Zazaların da kendine ait bayramları vardır, örf adet gelenekleri vardır. Zazaları en çok belirten özelliklerden bir tanesi ev şeklidir. Zazalar genelde 2 katlı evlerde otururlar. Alt katta ahır dediğimiz hayvanlarının yaşadığı, üst katta da kendilerinin yaşadığı ve bunlarla beraber Zazaların kapılarına o zamanki kireç veya beyaz kilden kaplarını beyaz boyarttılardı. Güneydoğu coğrafyasına geldiğinizde uzaktan baktığınızda direktmen bu evin Zazalara ait olduğunu net bir şekilde görürsünüz. Bununla beraber yemek kültürü çok farklıdır. Zazalara has 9-10 tane yemek vardır. İşte zervet, keldöş, mastua, malyez gibi. Bu sadece Zaza toplumuna aittir. Örneğin yan komşumuz bir Kürt asla bu yemeği yapmaz, bilmez. Kurmişkan dediğimiz bayramlar var. Bu bayramlar genelde ilkbaharın gelmesi veya yeni yıl olarak bilinen gibi bayramlarımız kendimize has, sadece Zazalar has bayramlar vardır. Bu ve buna benzer birçok örnek verebiliriz aslında. Zaza olarak Türkiye'de ayrımcılığa uğruyor musun? Türkiye coğrafyasının hiçbir yerinde halk tarafından ayrıma uğramadım. Uğramıyorum. Lakin siyasi olarak evet uğruyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş günden günümüze kadar maalesef Zazalar üvey evlat muamelesi görmektedirler. Bakın en kısa örnek 2010 yılında Türkiye'de çözüm komisyonu olarak kurulan ve Türkiye'de barış veya Kürt sorunu adlandırdıkları bir barış yolu vardı. Bu barış yolunda Türkiye'deki var olan bütün farklılıklar muhatap alındı. Zazalar muhatap alınmadı. Tam tersine Zazaları temsilen başta PKK olmak üzere Kürt siyasetçileri veya Kürt sivil toplum kuruluşları Zazalar adına muhatap alındı. Bu Zaza halkını son derece üzmüştür, kabul edilemez bir şeydir. Nihayetinde bu çözüm komisyonunda bilim insanları özellikle Koç Üniversitesi'nde Şener Aktürk hocanın komisyona sunduğu bir Türk için, bir Kürt için ne istiyorsak Zazalar için, Lazlar için, Çerkezler için de onu istemeliyiz sunumuna rağmen maalesef siyasetçiler günübirlik ve tutarsız politikaları neticesinde bu raporları görmezden gelmişlerdir. Zazaları muhatap almak yerine Zazaları temsilen PKK'yı, Kürtçü zihniyetlerin siyasi, sivil kuruluşlarını muhatap almışlardır. Ve bunun neticesinde bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Zazaca dilini ve Zazalarla ilgili bütün yetki Mardin Artuklu Üniversitesi'ne verilmiştir. Bu son derece yanlıştı ve nihayetinde bu yanlışlıkta 2018 yılında dönülmesi bizi son derece sevindirmiştir. Başta TRT bünyesinde Kürtçe, Arapça, Avrasça, İngilizce gibi yaklaşık 32 TV kanalı olmasına rağmen nüfusu 10 milyonun üzerinde olan Zaza halkının televizyon kanalının olmayışı Zazaların nasıl ayrıştığının net bir cevabıdır sanırım. Zazaca bir dil mi, lehçe mi? Bu konuda iki cevap vardır. Bilimsel yönden bakmamız gerekiyor, siyasi yönden. Bilimsel olarak baktığımızda Zazaca bir dildir. Nihayetinde bugün 182 ülkenin bağlı bulunduğu UNESCO dediğimiz bir kurum vardır. Bu kurum başta olmak üzere Avrupa'nın farklı bilim insanlarının Zaza diliyle ilgili nettir kararı. Zazaca dünyanın en eski dillerinden biridir ve kendi başına müstakil bir dildir. İkincisi siyasi pencereden baktığınızda yine Kürtçü zihniyetin dayattığı Zazaca Kürtçenin lehçesidir tezleridir. Maalesef Türkiye kamuoyu ve Türk siyaseti maalesef Kürtçülerin dayattığı Zazaca lehçedir propagandasına yenik düşmüştür ve bu şekilde Türkiye'de kabul ediliyor. Oysa bu konuda bilim insanlarının verdiği karar önemlidir. Ve bir dilin bir başka dilin lehçesi olabilmesi için bilim dünyasının 2 kriteri vardır. Bir tanesi şudur. Derler ki bir dilin başka bir dilin lehçesi olabilmesi için 2 dilin birbirini anlayabilmesi lazım. Bugün ben bir Zaza olarak Kürtçeyi anlamam. Bir Kürt ise Zazacayı anlamaz. Biz Kürtler ve Zazalar 3. tekil şahıs olmadan birbirimizi ne anlarız ne konuşabiliriz. Tıpkı bir İngiliz
bir Fransız veya bir Türk'ün bizim karşımıza gelip kendi dilleriyle konuştuğu kadar bir Kürt'ü anlayabiliyoruz. Bu bir. İkincisi, bütün diller rakamlar üzerine kurulmuştur. Misal Türkçe 1, 2, 3, 4, 5, 10'a kadar saydığımızda bu rakamlar üzerine Türkçe kendi geliştirmiştir ve dil olmuştur. Bakın Azerbaycan'la Türkçe birbirini tutuyor. İkisi birbirine yakın dillerdir. Ama buna rağmen lehçe sayılmıyor, dil olarak sayılıyor. Zazaca ile Kürtçe de rakamsal olarak asla birbirini tutmuyor. Yo dihiri çarpun şeşo teşno des. Bu Zazacadır. Yek du sehiri se çar penşeş haft haş ne dehe. Bu da Kürtçedir. Bakın Farsça ile Kürtçe rakamları yek du se çar penşeş haft haş ne dehe. Tamamen aynıdır. Eğer bir lehçe aranıyorsa ya Kürtçe Farsçanın lehçesidir ya da Farsça Kürtçenin lehçesidir. Zazaca yok olmaya yüz tutan bir dil mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuda çok ciddi bir yanlış yapmıştır. Zaza diliyle ilgili bütün yetki Artuklu Üniversitesi'ne vermiştir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için seçmeli ders olarak Zazaca hazırlama görevi Artuklu Üniversitesi'ne vermişlerdi. Ve Artuklu Üniversitesi Zaza dilini Kürtçeleştirmek için çok ciddi çalışma yapmışlardır. 2017 yılında bizlerin girişimiyle, yani Zaza Dernekleri Federasyonu olarak girişimlerimiz neticesinde bu hatadan dönülmüştür. Ve bugün Bingöl ve Munzur Üniversitesi'nde Zaza diliyle ilgili orijinal Zazaca'yı korumak için çalışmalar yapmaktadır. Bu hatadan vazgeçilmiştir. Bununla beraber Artuklu Üniversitesi'nde yaşayan Diller Bölüm Başkanı Mehmet Tayfun, İstanbul Kürt Enstitüsü Başkanı Sami Tan, PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan başta olmak üzere birçok Kürt tarihçi veya dil bilimci veya akademisyeni veya kendini bu şekilde lanse edenler verdikleri röportajlarda şunu net bir şekilde ifade etmişlerdir. Kürdistan'ı kurmak için Kürtçenin altındaki bütün lehçeleri birleştirip tek bir dil yaratmamız lazım. İşte buradaki asıl proje budur. Zazaca'yı Kürtçeleştirmek veya diğer dilleri, bu coğrafyada konuşulan bütün dilleri birleştirip sadece tek bir dil olan Kürtçeyi oluşturmak ve bunun akabinde Kürt ulusunu oluşturmak ve Kürdistan'ı kurmak. Yani kısacası Zazaca'yı lehçe sayan zihniyetin tek bir gayesi vardır. Lehçe yoluyla, şive yoluyla bu dili yok edip Zaza halkını Kürtçe diline konuşmaya mecbur ettirmek ve akabinde Kürt ulusunu oluşturmak. Bir Zaza olarak Kürtler tarafından asimile edildiğini düşünüyor musun? Sadece Kürtlerde sınırlı değil, devletin yanlış politikaları ve devletin en başta bizi asimile ettiğini düşünmekle beraber son yılları katmıyorum. Son yıllarda iyileşmeler oldu. 2010 yılında Munzur ve Bingöl Üniversitesi'nde Zaza Dil bölümünün açılması, akabinde Zaza Dil ilkokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda Zaza dilinin seçmeli ders olarak seçilmesi çok olumlu olmakla beraber Zaza diliyle ilgili hizmet eden bir televizyonun TRT bünyesinde açılmaması ve buna benzer birçok alanda devletin Zazalarla ilgili herhangi bir yaptırım yapmaması son derece eksikliktir. Bunların bir an önce bunların da giderilmesiyle beraber Kürt sorusuna geleyim. Evet, Kürtler 40 yıldır Zazaları asimile ediyor. Demin söylediğim gibi Zaza tarihi başta olmak üzere Zaza aidiyeti diliyle ilgili 40 yıldır Zazalar Kürtlerin kolu, bacağı, Zaza dili, Kürtçenin lehçesi, şivesidir yalanlarıyla beraber hem belediye bazında HDP'nin Doğu Anadolu bölgesindeki kazandığı belediyeler çerçevesiyle hem PKK'nın silah zoru tehditleriyle hem de Kürt sivil toplum kuruluşlarının yıllardır Zaza coğrafyasındaki bütün Zaza gençlerimize, çocuklarımıza Kürt olduklarını ve Kürtçe dilini dayatıyorlar. Nihayetinde PKK'nın 95 yılında aldığı bir karardır ve bu karar Zazalarımıza dayatılıyor. Devletin Zaza politikası nedir? Devletin Zaza politikası bir kere tutarsızlık vardır. Cumhuriyetin ilk yıllarında baktığımızda günümüze kadar birçok kere fikir değişikliklerini görüyoruz. Örneğin Cumhuriyetin ilk yıllarında Urfa valiliğini yapan kişi Urfa nüfusunun Türklerden, Kürtlerden, Zazalardan, Araplardan oluştuğunu söyler. Bu ne demek? Zazalar, Kürtler, Türkler, Arap, yani 4 farklı halktan bahseder. 1936 yılında Tuğgeneral Ziya Yergök Tunceli ile ilgili nüfus beyanında şunu söyler. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivinde de görürsünüz bunu.
Tunceli nüfusunun tamamına yakını Zazadır. Konuştukları lisan Zaza lisanıdır. Yani ne demek bu? Zaza'yı bir halk olarak görüyor, Zaza dilini de dil olarak görüyor. Fakat aynı Tunceli için biz Dersim deriz yöresel olarak. 1965 yılında ilginç bir şekilde yine devletin resmi sözde nüfus sayımında Dersim'i bir anda tamamına yakını Kürt gösteriyor. Sadece 7 kişi Zaza. Yani 30 yıl arayla sadece 7 kişinin Zaza gösterilmesi Türkiye kamuoyuna bırakıyorum. Yani burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten siyasetçilerin veya kripto güçlerin tamamen Zazalar üzerinde bir oyun oynadığını, benim şahsi fikrimdir, Zazaları 1920'lerin başından günümüze kadar Kürtleştirmek için, Kürt göstermek için ciddi bir çalışma yapmaktadır. Bunun yanında Türkleştirmek, Zazacayı Türkçenin lehçesi gösterme çabaları olmakla beraber genel çoğunluk Kürtleştirme politikaları benim dilimin yaşatılması için TRT Zaza olmazsa olmaz. TRT Zaza çatısı altında da Zaza tarihini doğrusuyla, gerçeğiyle halkıma yansıttığım zaman benim halkımın çocuklarını, gençlerini terör örgütlerine av olmaktan da kurtarırız. Dünyada yaşayan Zaza nüfusu hakkında bilgin var mı? Bu konuda resmi bir bilgi elimizde yok. Ama geçmiş dönemden günümüze veya Zazaların yaşadığı coğrafya üzerinde yaptığımız ve kendimizce bulduğumuz rakamlar var elbette. Bitlis, Siirt, Mardin, Batman, Diyarbakır, Siverek, Gerger, Adıyaman, Malatya, Sivas, Kayseri, Gümüşhane, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Dersim, Elazığ, Bingöl, Muş. Bu coğrafya tarih boyunca Zazaların mesken tuttuğu yer. Pers Kralı 1. Darius'un milattan önce 520 yılında Fırat-Dicle Havzası'ndaki bölgeden bahsederken Zazana olarak hitap ettiği bu bölgede hala Zazalar mesken tutar. Biz bu illeri baz alarak yola çıktığımızda yaklaşık olarak 10 ile 15 milyon arası bir nüfus gözümüze geliyor. Bugün Avrupa'da 1 milyondan fazla Zaza nüfusu vardır. Ama maalesef bu Zaza nüfusunun %25'i 30'u kendi aidiyetlerinde, kendi dillerinden uzak, kendilerini farklı ırkların kolu bacağı veya farklı ırkların dilinin lehçesi saymaktadır. Zazaların içinde ayrı mezhepler var mı? Elbette vardır. Nasıl ki Türklerde farklı mezhepler varsa veya İngilizlerde varsa, Hristiyan dünyasında Almanlarda varsa, Zazalarda da vardır. Zazalar nüfusal olarak Müslüman bir topluluk. Alevi ve Sünni mezhebi genel çoğunluktur. Zazalar arasında %50 Alevi, %50 Sünnidir. Tabi bu resmi bir rakam değildir. Aşağı yukarı öyle söylüyoruz. Tunceli, Erzincan, Sivas yani kuzey bölgesinde yaşayan Zazalarımızın büyük bir çoğunluğu Alevidir. Daha çok batıya veya merkeze doğru yani Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Siverek bölgesine baktığımızda bunlar da Sünnidir. Bunlar arasında Alevi, Hanefi ve Şafi olanlar vardır. Demin dediğim gibi Aleviler Dersim, Erzincan, Şafi dediğimiz Bingöl, Palo, Elazığ, Diyarbakır'ın bir kısmı, Hanefi dediğimiz ise Siverek, yine Diyarbakır, Mutki, Bitlis, Siirt bölgesinde yaşayan Zazalar vardır. Yanlış değilsem Adıyaman, Gerger bölgesinde bir veya iki köyde Süryani kökenli Zazaca konuşan bir millet var.